2 ay önce yapmış olduğumuz bu video YouTube aramada en üst sırada yer alıyor. Yani bu konuyla ilgili YouTube'da belki 100 tane, 200 tane, 500 tane video var. Peki arkadaşlar düşünsenize, şu an ekranda görmüş olduğunuz kanallar arasında 30.000 abone olan kanal var, 50.000 abone olan kanal var, belki 150.000, 200.000 abone olan kanallar var. Tıkladığın zaman 747.000 abonesi var. Peki biz Medya Eğitim olarak ben bu videoyu yaptığımda tahminimce 1000 aboneyi yeni geçmiştim. Bu kadar güçlü bir anahtar kelimede en üst sırayı nasıl kaptık? YouTube'da aramalarda en üste çıkmak, büyük kanal olmak ya da milyon aboneli rakiplerle savaşmak değildir. Doğru optimize edilmiş bir video en büyük kanalları bile geride bırakabilir. Bugün YouTube arama algoritmasının aslında nasıl çalıştığını, hangi sinyalleri izlediğini ve videolarını birkaç basit dokunuşla nasıl zirveye taşıyabileceğini adım adım göstereceğim. Bu videodan öğreneceklerin sayesinde yayınladığın her içerik bir hafta sonra ölmek yerine belki de 5 yıl boyunca tıklanmaya devam edecek. Şimdi arkadaşlar, YouTube arama motorunda videolarımızın çıkması çok büyük önem arz ediyor. Çünkü sen bir kanal açtığın zaman bir haftada 50.000'de izlensen, bir hafta sonra izlenmedikten sonra o videonun aslında sana hiçbir getirisi yok. Ama düşünsene, yaptığın her video, YouTube kanalın adına ürettiğin her video arkadan sürekli tıklanmaya devam ediyor. 3 yılda geçse, 4 yılda geçse, 5 yılda geçse sürekli sana izleyici gelmeye, videoların tıklanmaya, sana abone getirmeye, sana para kazandırmaya devam ediyor. Bugün sana kendi yapmış olduğum video üzerinden kanıtlayarak YouTube arama motorunda en üst sıraya nasıl çıkılır bunu göstereceğim. İşleyeceğimiz konu çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle ileri sardırmadan videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi benim kanalımda OBS Studio en iyi mikrofon ayarları adı altında bir tane video var. Şu an görmüş olduğunuz gibi YouTube'un gizli modundayız arkadaşlar. 2 ay önce yapmış olduğumuz bu video YouTube aramada en üst sırada yer alıyor. Peki biz en çok aranan bu anahtar kelimede yüz binlerce abonesi olan kanalları nasıl geride bırakarak en üst sıraya yerleştik? Şimdi sizlere o 7.000 lira, 8.000 lira verip eğitim aldığınız, e-kitap aldığınız kanalların bile sizlere veremediği o kritik bilgileri vereceğim. Sizlere bütün özelimi açtım. Şu an videomun içerisindeyiz. YouTube arama motoru metriği için en önemli sinyallerden birisi, demiyorum, en önemli sinyal başlık ve açıklama eşleşmesidir arkadaşlar. Şimdi YouTube SEO'nun en büyük önemi burada. Sen bir konuyla ilgili içerik ürettiğinde başlık ve açıklaman insanların arattığı o kelimeyle ne kadar alakalıysa YouTube arama motorunda insanlar aratma yaptığı zaman senin videon o kadar öne çıkar. Birinci ama en önemli konumuz bu. Yani %70'i kapsayan olay bu diyebilirim sizlere. En güçlü anahtar kelimemiz neydi? OBS mikrofon ayarları. Videomuzun başlığı ne? OBS Studio en iyi mikrofon ayarları. Evet, burada bir eşleşme var. Burada SEO kelimeyi en başta geçirmişiz. Doğru mu? Aşağıya indik. Başlığı es geçiyorum. Bu videoda OBS Studio en iyi mikrofon ayarları. Bakın, mikrofon ayarları gene en başta geçiyor. Tekrar gizli moda geldim. Şimdi YouTube bu videoyu nasıl eşleştirmiş? Bir de YouTube'un kendisine bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aratmış olduğum anahtar kelime buradaki açıklamada YouTube tarafından biraz kalınlaştırılmış, değil mi? Çünkü ben izleyici olarak bir aratma yaptım. YouTube dedi ki bu adam başlığında, açıklamasında, SEO'sunda bu kelimeleri en başta geçirdiği için senin aratmış olduğun en alakalı video büyük ihtimalle bu dedi ve benim videomu karşısına çıkardı. Çünkü rakiplerime baktığımda mikrofon ayarları var ama OBS yok. Açıklamaya geldiğimde sadece mikrofon var, gerisi yok. Aşağıya iniyoruz. Birisi hiçbir şekilde açıklama yazmamış. Biraz daha aşağı iniyoruz. OBS var, ayarları var, mikrofon yok vesaire vesaire. Yani bu konuda içerik üreten insanlar YouTube SEO'ya hakim olmadığı için benim videom en üst sırada çıkmış. Peki sadece bu mu? Hayır. Tekrar geldim. Senin başlığın, açıklaman videoyla en iyi şekilde eşleşebilir. Fakat YouTube için başka önemli şeyler de var. YouTube'un kendi yardım platformundayız. YouTube kardeşimiz diyor ki YouTube arama en iyi arama sonuçlarını sağlamak için alaka düzeyi, az önce benim anlatmış olduğum gibi, etkileşim, kalite gibi birkaç ana unsura öncelik verir diyor. Yani bakın, biz az önce alakadan bahsettik, değil mi? Şimdi burada etkileşim de önemli. İnsanların yapmış olduğu yorum, atmış olduğu like. Fakat bu kaliteden daha düşük öneme sahip. Şimdi gelelim tekrar videomuzun analitik verilerine. Buradan Analytics'e tıkladık. Ardından erişime tıkladık. Şimdi arama motorlarında üst sıralarda yer almak için gösterim tıklanma oranınız çok önemli. YouTube öneri sisteminde ne kadar önemliyse arama servisinde de bir o kadar öneme sahip. YouTube senin videonu sadece alaka düzeyine göre, yani başlık açıklama eşleşmesine göre değil, videonun birkaç analitik verisine göre de, yani kalitesine göre de senin sıralamanı belirler. Dolayısıyla gösterim tıklanma oranı, yani YouTube küçük resmin çok büyük önem taşımakta. Senin küçük resmin arama motorunda üst sıralara çıktığında iş yapmazsa
YouTube senin arama motorundaki sıralamanı aşağıya düşürür. Bu kadar mı? Hayır. Genel bakışa geri geldim. Aşağıya iniyorum. YouTube'un son kalite kontrol aşaması. Ortalama görüntülenme yüzdesi. Sen kaç dakikalık video ürettiysen üret. Ortalama insanlar bu videoya tıkladığında içerisinde ne kadar vakit geçiriyor? Yani insanlara sen bu videoyu ne kadar izlettiriyorsun? YouTube kalite aşamasında buna da çok fazla önem veriyor. Hani hal böyle olmasaydı ben OBS mikrofon ayarları 2025 yazardım. Açıklamada da aynısını yazardım. Videonun içerisinde salatalık doğrardım. Üst sıralarda yer alırdım değil mi? Aynen. İşte YouTube bunun önüne geçmek için alaka düzeyinden ziyade videonun kalitesine de önem veriyor. Tekrar YouTube yardım sayfasına gelelim. Alaka düzeyini tahmin etmek için başlık, etiket, açıklama ve video içeriğinin izleyicinin arama sorgusuyla ne derece eşleştiği gibi birçok unsuru inceleriz diyor. Bakın birçok kanalın sizlere asla söylemediği şeylerden bir tanesi daha. YouTube diyor ki kardeşim sen bu videoyu yaptın değil mi diyor. Ben senin diyor başlığına, açıklamana, etiketine sadece bakmakla kalmayıp senin video içerisinde neler konuştuğuna da bakarım diyor. Şu an ben sizlere bu cümleyi kuruyorum ya, bunu YouTube da duyuyor. Yani bunu böyle düşün. Yani şöyle de bir örnek vereyim. Diyelim ki ben OBS mikrofon ayarları hakkında bir video çektim. Başlığıma da öyle yazdım. Videonun içerisinde OBS programında belgesel videosu nasıl yapılır bunu anlatıyorum diyelim ki. YouTube benim video içerisinde kullanmış olduğum cümleleri analiz ettiğinde bu video konumdan dışarı çıktığı için eşleşme ile uyuşmayacağı için arama motorunda sıralamam düşürülmeye başlayacaktır. Bunu da cebe koyduk. Devam ediyoruz. Etkileşim sinyalleri alaka düzeyini belirlemek açısından önemli bir yöntemdir. Evet bundan bahsettik. Kullanıcılardan alınan toplam etkileşim sinyalleri de bu kapsamda değerlendirilir. Örneğin belirli bir sorgu için belirli bir videonun izlenme süresini inceleyerek diğer kullanıcıların videoyu sorgu kapsamında değerlendirip değerlendirmediğini de belirleyebiliriz diyor. Yani YouTube kısacası diyor ki senin aklının hayalinin erişemeyeceği her türlü analizi ben yapıyorum diyor. İzleyici diyor senin videonun kaçıncı dakikasında senin videonu beğenmiş. Senin videonun etkileyici kısımları nereler? Bütün hepsini ben tespit ediyorum diyor. Kaliteyi sağlamak için sistemlerimiz herhangi bir konu hakkında hangi kanalların uzmanlık, yetkinlik, güvenilirlik sergilediğini belirlemeye yardımcı olabilecek sinyalleri tespit edecek şekilde tasarlanmıştır. Yani diyor ki bu videoyu paylaşan kanal bu konuda ne kadar uzman? Bu konuda daha önce içerikler üretmiş mi? Ben buna da bakarım diyor. Aynı zamanda bu konuda güvenilir mi diyor. Daha önce yapmış olduğu videolarda kullanmış olduğu bu anahtar kelimeler üzerinden insanlar tarafından olumlu bir dönüş almış mı? Bu kanal daha önce bu konuda üretmiş olduğu içeriklerden güzel bir verilere sahip mi? Buna da bakarım ben diyor. Dolayısıyla arkadaşlar kafanızı hiçbir şekilde karıştırmak istemem. Çok kısa bir özet geçeyim sizlere. YouTube arama motorunda üst sıralarda çıkmak istiyorsanız başlık ve açıklamanız birbirine eşleşmeli. Hatta video etiket ayarları kısmında etiketler de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ardından YouTube küçük resminiz güzel olmak zorunda. Ardından video içerisinde videonuza tıklayan izleyicileri elinizden geldiğince video içerisinde tutmak zorundasınız. Yani ortalamayı arttırmak zorundasınız. Son olarak sen ne videosu çektiysen o video içerisinde o video hakkında bilgi verirken başka tarafa kaymaman, sadece kullanmış olduğun anahtar kelime ve çekmiş olduğun video hakkında yorumlar yapman gerekir. Çünkü YouTube sesini de analiz ediyor. Video içerisinde kullandığın bütün cümleleri de analiz ediyor. Senin bir uzmanlığın var mı? Daha önce üretmiş olduğun videolar var mı? O videolardan ne kadar iyi olumlu dönüş aldın? Bunları da kontrol ediyor ve en son senin sıralamana karar veriyor. Senin sıralamana karar verirken de tabii bütün bunları diğer YouTube kanallarına da yaptığı için en iyi eşleşmeyi en üst sıraya çıkarıyor. Ona göre ikinci, üçüncü, dördüncü diye arama motorunda videoları diziyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde çalışıyor. İşte sen bu videoyu izledikten sonra abi ben senin dediklerini uyguladım. Videolarım aramalarda çıkmıyor. Şimdi bu anlattıklarımızdan en önemli metrik ortalama görüntülenme yüzdesi arkadaşlar. İzleyicileri olabildiğince elinizden geldiğince video içerisinde tutmanız gerekiyor. Yani şu izlediğiniz videoda benim anlatmış olduğum her şeyi yapabilirsiniz. Bütün adımları uygulayabilirsiniz. Olumlu da sonuç alırsınız. Fakat olay izleyiciyi videonun içerisinde tutmaya geldiğinde bu YouTube'un en önemli ama en önemli kalite kontrol aşamasıdır. Burada iyi bir sonuç vermezseniz videolarınız sadece aramalardan değil öneri servislerinden de düşürülür. Fakat gözünüz korkmasın, Medya Eğitim kanalında izleyicileri videonuzun içerisinde nasıl tutarsınız bunlar hakkında birçok eğitim verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Bütün bunların yöntemleri, taktikleri var. Eğer kanalıma ilk defa rastladıysan videolarımız arasında gezebilirsin. Bu tarz içeriklerden de haberdar olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.